Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kabartma dokulu çok güzel bir kare motif yapılışını anlatacağım. Motifin yapılışında 3 milimetre tığ kullanacağız. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan, 3 zincir, halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan, ve aralarında 3 zincir olacak şekilde halkanın içerisine 3 tane trabzandan oluşan toplam 4 tane grup oluşturalım. Sihirli halkanın ipini çok az sıkıştıralım. 3 zincir ve ilk ilmeğin tepesinden başlayarak zincir boşluğuna kadar kayma dikişi yapalım. İki zincir, yapmış olduğumuz köşedeki zincir boşluğundan sihirli halkaya doğru tığımızı geçirelim ve buradan ilmek çıkartarak üçlü trabzan yapalım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, tığı tekrar yukarıdan aşağıya doğru geçirerek üçlü trabzan yapalım. Ve aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını diğer 3 zincir boşluğunda da tekrar edelim. Önce ikili trabzan, daha sonra zincir boşluğundan sihirli halkaya doğru tığ geçirelim ve ilmek yükselterek üçlü trabzan yapalım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 3 zincir, ikili trabzan. Ve tekrar tığı yukarıdan aşağıya doğru geçirelim. İlmek çıkartarak üçlü trabzan yaptıktan sonra aynı boşluğa ikili trabzan yapalım. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesinden kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim ve ikinci renk ile devam edelim. Artık sihirli halkanın ipini de tamamen sıkıştırabiliriz. Herhangi bir köşeden ipi sabitleyelim. İki zincir ve renk değiştirdiğimiz zaman her sırada köşelerde aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar. İki zincirden sonra köşe ile bir alttaki köşenin içerisinden tığ geçirerek ilmek yükseltelim ve üçlü trabzan yapalım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, tekrar yukarıdan aşağıya doğru ilmek
yükseltelim ve tığı geçirelim. Üçlü trabzan yapalım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, birinci köşeyi bu şekilde oluşturmuş olduk. İki köşe arasındaki boşluğun içerisine ikili trabzan. Birinci sıradaki grupta bulunan 3 adet trabzandan ikincisinin ön ve ortasından ilmek yükselterek üçlü trabzan yapalım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Şimdi köşeyi oluşturacağımız için ikinci sıranın köşelerinde yapmış olduğumuz işlemi tekrar edelim. Sonraki boşluğa geçiş yapalım. Birinci kenarda yapmış olduğumuz işlemleri tüm kenarlardaki iki grup ortasındaki boşluklara tekrar edelim. Köşelerde ise aynı işlemleri yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesinden başlayarak zincir boşluğuna kadar kayma dikişi yapalım. İki zincir ve ikinci sıradaki işlemi tekrar edelim. Boşluğun içerisinden aşağıya doğru tığı geçirerek üçlü trabzan, aynı boşluğun içerisine tekrar ikili trabzan yapalım. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, yukarıdan aşağıya doğru tığı geçirerek ilmek çıkartalım ve üçlü trabzanın ardından aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım ve köşeyi oluşturmuş olalım. Yine grup ortalarından çalışmaya devam edeceğiz. İki grup ortasındaki boşluğun içerisine ikili trabzan. İkinci sırada yapmış olduğumuz üçlü trabzanın ön ve ortasından ilmek çıkartarak üçlü trabzan. Aynı grup ortasındaki boşluğun içerisine ikili trabzan. Sonraki boşluğa geçelim. Önce ikili trabzan. İkinci sırada altta görünen üçlü trabzanın ön ve ortasından ilmek yükselterek üçlü trabzan yapalım. Aynı grup ortasındaki boşluğun içerisine ikili trabzan. Köşelere daima alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. İkinci kenara ve diğer kenarlara geçtiğimiz zaman birinci kenarda yapmış olduğumuz işlemleri tekrar edeceğiz. Buradaki tüm boşluklar üzerinden çalışmaya devam edeceğiz. Önce ikili trabzan yapacağız. Üçlü trabzanları yaparken ikinci sırada yapmış olduğumuz
üçlü trabzanların ön ilmeklerini kullanacağız ve sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim ve üçüncü renk ile devam edelim. Her iki sıradan sonra renk değişimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi dördüncü sırada yapmış olduğumuz işlemi tekrar edelim. Herhangi bir köşeden ipi sabitleyerek 2 zincir yapalım ve birinci köşeyi oluşturalım. Ve desenin mantığı kurulmuş oldu aslında. Her sırada kendisini tekrar ederek yukarıya doğru yükselmeye devam edecek. Kenarlarda bulduğumuz her boşluk içerisinden gruplar oluşturacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Önce buradaki boşluklara ikili trabzan yapacağız. Aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan yaparken daima çift sayıdaki sıra içerisinden üçlü trabzanları geçireceğiz arkadaşlar. Bakın 5. sırada 3. sırada yapmış olduğumuz trabzanların ön tarafındaki ilmekleri kullanarak üçlü trabzanları yapacağız. Önce ikili trabzan yapalım. 3. sıradaki trabzanın ön tarafından ilmek yükselterek üçlü trabzan. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Şimdi burada yapmış olduğumuz işlemleri köşeye gelene kadar diğer iki boşlukta da tekrar edelim. Ve boşluğun hemen altında görünen üçlü trabzanların ön ve ortalarındaki ilmekleri kullanarak tekrar üçlü trabzan yapalım. Köşelere alt sıradaki işlemleri tekrar edelim. Kenardaki 3 tane boşluğa birinci kenardaki işlemleri tekrar edelim. Her boşluğun içerisine önce ikili trabzan yapalım ve boşluğun altında görünen üçlü trabzanların ön taraflarından ilmek çıkartarak üçlü trabzan yapalım. Alt sıradaki aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Yani bu şekilde gruplar oluşturarak devam edeceğiz ve sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesinden başlayarak zincir boşluğuna kadar kayma dikişi yapalım. 2 zincir ve 4. sırada yapmış olduğumuz işlemi tekrar edelim.
6. sırada da farklı hiçbir işlem yapmadan her kenarda bulunan boşluk içerisine gruplar oluşturacağız ve üçlü trabzanları yaparken yine boşlukların altında bulunan üçlü trabzanları kullanarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın buradaki boşluğun altında da bu var. Şimdi köşeye kadar devam edelim. Köşeye alt sıralardaki işlemleri tekrar edelim ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ederek son sırayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, motifin 6. sırasını da tamamladım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman farklı hiçbir işlem yapmadan ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaptım ve ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yaptık. Bu şekilde motifin de tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu motifleri battaniye, yatak örtüsü, çanta, masa örtüsü ya da yastık gibi pek çok farklı projelerinizde değerlendirebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.